Yıldızlar arası seyahat bir gün bilim kurgudan çıkıp gerçeğe dönüşebilir mi? Bugün Einstein'ın denklemlerinin en büyüleyici sırrını, solucan deliklerini inceliyoruz. Filmlerde kahramanlar kara deliklere dalıp başka galaksilerden çıkarlar. Ancak teorik astrofizik bize bunun imkansız olduğunu söyler. Bir kara deliğin olay ufku tek yönlü bir zardır. Giren ışık bile çıkamaz. Dahası kara deliğe yaklaştığınızda ayaklarınıza ve başınıza etki eden kütle çekimi arasındaki muazzam fark sizi spagettileşme dediğimiz korkunç bir süreçle saniyeler içinde parçalar. Üstelik dönen, yani çöl tipi kara deliklerin içinde matematiksel olarak başka evrenlere açılan tüneller bulunabileceği öne sürülse de bu tüneller en ufak bir madde veya ışık girişiyle anında kararsızlaşıp ölümcül bir tekilliğe çöküyor. Yani hayatta kalmak istiyorsak kara deliklerden uzak durmalıyız. Aslında tüm hikaye Carl Sagan'ın Mesaj romanını yazarken ünlü fizikçi Kip Thorne'dan yardım istemesiyle başladı. Bu masum soru 1988'de akademik bir devrime yol açtı. Morris ve Thorne bir insanın içinden güvenle geçebileceği solucan deliğinin şartlarını belirledi. Kesinlikle bir olay ufku olmamalıydı. Yolcunun hissedeceği kütle çekimsel ivme dünyadaki 1G sınırını aşmamalıydı ve seyahat makul bir sürede tamamlanabilmeliydi. Bu üç şart kulağa basit gelse de doğanın bunları aynı anda karşılamamıza izin verip vermeyeceği hala açık bir soru. Fakat doğa bu tasarımı bedelsiz sunmuyordu. Denklemler çözüldüğünde ortaya devasa bir engel çıktı. Uzay zamanın bu dar tünelini, yani boğaz kısmını kütle çekimsel çöküşe karşı açık tutmak için akıl almaz bir basınca ihtiyaç vardı. Bu basıncı yaratacak maddenin kütle enerji yoğunluğu negatif olmalıydı. Fizikte buna egzotik madde diyoruz. Bunun tek somut ipucu laboratuvarda gözlemlenen Casimir etkisi. İki metal levha arasında kuantum dalgalanmalarının ürettiği ölçülebilir küçük bir negatif enerji. Kuantum alan teorisi mikroskobik ölçeklerde negatif enerjiye izin verse de makroskobik bir tüneli açık tutacak egzotik madde şimdilik sadece ispatlanmamış bir teoriden ibarettir. Tam bu noktada Francisco Lobo'nun 2025 yılındaki çalışmaları devreye giriyor. Lobo, egzotik madde miktarını en aza indirmek için ince kabuk modelini kullandı. Bu modelde problemli egzotik madde sadece tünelin boğazındaki mikroskobik bir yüzeye hapsedilir. Yolcu geri kalan seyahatini normal vakum uzayında yapar. Lobo ayrıca evrenimizin genişlemesini sağlayan pozitif kozmolojik sabitin solucan deliğinin kendi üzerine çökmesini engelleyerek stabiliteyi artırdığını hesapladı. Hesaplanılan bu ince kabuk modellerinde ivme sınırları aşılamadan bir yıldız sistemine atlamak sadece 30 dakika sürebilir. Morris ve Thorne'un orijinal 1988 modelinde ise tünelin boyutuna göre aynı 1G sınırı korunsa bile yolculuk 200 güne kadar uzayabiliyor. Yani kısa yolun uzunluğu egzotik maddenin miktarı kadar önemli bir değişken. Ancak unutmayın, elimizdeki verilerin tamamı genel göreliliğin bize sunduğu matematiksel çözümlerdir. Evrende böyle bir yapı henüz gözlemlenmedi. Sizce insanlık bir gün uzay zamanı yontmayı başarıp bu kozmik tünellerin içinden geçebilecek teknolojiye ulaşabilecek mi? GPS uydularının saatiyle yarışacağımız bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Uzay ve bilimle kalın.